Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle en kolay şerbetli tatlı tariflerinden bir tanesi olan şekerpare tarifini hazırlıyoruz. Bu nefis şekerpare tarifine geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Tatlımızın yapımına ilk olarak şerbeti ile başlıyoruz. Bunun için 2,5 su bardağı toz şekerin üzerinden 2,5 su bardağı su ekliyorum. Ve bir ince dilim limon ekledikten sonra şerbeti ocağa alıyorum. Şekerin erimesi için güzelce karıştırıyorum ve şeker eridikten sonra şerbeti kaynamaya bırakıyorum. Şerbet kaynadıktan sonra 5 dakika ocakta tutup ardından ılınmaya bırakacağım. Şimdi sıra geldi şekerparenin yapımına. Bunun için 125 gram oda sıcaklığındaki tereyağının üzerinden yarım su bardağı pudra şekeri, 2,5 yemek kaşığı irmik, bir tane yumurta ekliyorum. Ve bu malzemeleri ilk olarak spatula ile güzelce karıştırıyorum. Tereyağlı bir tatlı hazırladığımız için mümkün olduğunca spatula ile karıştırarak şekerpare hamurunu hazırlayacağız. Çünkü elimizi kullanarak yoğurduğumuz zaman tereyağı iyice yumuşayacak ve bu sefer de alacağı un miktarı artacak tatlının. Bunu istemediğimiz için spatula ile karıştırarak başlıyoruz. Şimdi bir paket şekerli vanilin ekliyorum. Ve biraz da un ekleyerek şekerpare hamurunu karıştırmaya devam edeceğim. Ununu yavaş yavaş ekleyerek hazırlıyoruz. Ben toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. 2 su bardağından sonrasını yavaş ve kontrollü şekilde eklerseniz eğer istediğiniz kıvamda bir hamur elde edersiniz. Şimdi bir paket hamur kabartma tozunu ekledim ve biraz daha un ekleyip artık şekerparenin hamurunu elimle yoğurmaya başlıyorum. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir şekerpare hamuru elde etmiş olacağız. Ununu yavaş ve kontrollü bir şekilde ekleyerek ele yapışmayan kıvama gelinceye kadar hazırlamaya devam ediyorum. Dediğim gibi tereyağlı bir hamur olduğu için elinizde ne kadar fazla oynarsanız o kadar kıvamı yumuşayacaktır ve alacağı un fazlalaşır. Unu da çok fazla koyarsanız bu sefer hamur sert olur ve şerbetini içine iyice çekmez. Gördüğünüz gibi irmikli şekerparenin hamuru artık güzelce toparlandı. Yumuşacık kıvamlı, asla ele yapışmayan bir hamur oldu. Şimdi sıra geldi hemen şekerpare hamuruna şeklini vermeye. Ben yuvarlak şekerpare hazırlayacağım. Böylesini çok daha seviyorum. Yuvarlak ve fındıklı şekerpare hazırlamış olacağız. Bir tatlı kaşığı dolusu aldım elime ve yuvarlayıp tepsiye diziyorum. Ben pişirmesini de şerbetlemesini de aynı tepsi içerisinde yapacağım için böyle bir dikdörtgen borcam tepsi kullanarak şekerpareyi hazırlıyorum. Şimdi şekerpare hamurunun hepsini yuvarlayıp tepsiye diziyorum. Yuvarlak şekerparelerinin şeklini vermeyi tamamladıktan sonra şimdi sıra geldi fındıklarını yerleştirmeye. Her bir şekerparenin ortasına bir adet fındığı gördüğünüz şekilde bastırarak yerleştiriyorum. Bu aşamada fındığı ne çok fazla bastırın ne de az bastırın. Fazla bastırırsanız içinde çok gömülü olur, az bastırırsanız da tamamen yüzeyde kalır. Şimdi hazırlamış olduğumuz fındıklı şekerpareleri önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 25 dakika pişiriyoruz. Böyle güzel tatlı pembe bir renk aldıktan sonra fırından çıkarıyorum. Fırından çıkardım. Şekerpareler sıcak ve soğuyan şerbeti hemen üzerinden gezdirmeye başlıyorum. Şöyle size sesini de dinletmek istiyorum. Hem tatlı hem de tepsi sıcak olduğu için çok güzel bir şekilde sesi çıkıyor, duyuyorsunuzdur. Şimdi şerbeti tatlıların üzerinden böyle her yerlerine gelecek şekilde dökerek gezdiriyorum. Şerbetin tamamını döktükten sonra şekerpareyi en az 2-3 saat dinlendirdim. Artık şerbetin tamamını çekmiş vaziyette. Şöyle hemen size yakından da göstermek istiyorum.
Eğer sizler de benim gibi şerbetli tatlıların üzerinde yumurta olmasını sevmiyorsanız bu üzeri yumurtasız şekerpare tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Tam kıvamında, tam ölçülü pastane usulü şekerpare tarifini bu şekilde tamamlamış olduk. Eğer bir gece buzdolabında dinlendirirseniz çok daha lezzetli ve kıyır kıyır bir halde olacaktır. O yüzden ne kadar dinlenirse o kadar güzel oluyor diyorum. Şöyle hemen kıvamını da göstermek istiyorum size. Asla şerbetsiz bir yeri kalmadı. Şerbetin içine çok güzel bir şekilde çekti. Eğer hazırladığımız bu tam ölçülü Ramazan tatlısı olacak şekerpare tarifini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.